Derin dağların eteğinde, Colorado'nun sessiz bir kasabasında yer alan bir otel. Ama bu sıradan bir otel değil. Burası Stanley Oteli. 1909 yılında kapılarını açan bu yapı ilk bakışta sadece zarif mimarisi ve nefes kesici doğasıyla tanınan bir tatil yeri gibi görünse de geceleri başka bir yüze bürünüyor. Çünkü bu otel sıradan duvarlardan oluşmuyor. Her köşesinde anlatılmamış bir hikaye, her odasında bastırılmış bir çığlık var. Ve belki de en ürkütücüsü şu: bu otel Stephen King'in The Shining kitabını yazmasına sebep olan yer. Evet, korku edebiyatının ustası bile burada geçirdiği bir geceden sonra gerçek anlamda ürktü. 1974 yılında eşiyle birlikte sadece bir gece konakladı Stanley Otel'de. O gece otel neredeyse boştu. Koridorlar sessizdi. Yemek salonu yalnızca onlara aitti. Ama o sessizliğin altında başka bir şey vardı. Gecenin bir yarısında King uyandığında korkunç bir rüya görmüştü. Oğlunun otelin sonsuz koridorlarında korku içinde koştuğunu, peşinde canlı bir hortum olduğunu anlatmıştı. Ter içinde uyandı. Duvarlar üzerine geliyordu. Ve tam o an The Shining'in temeli atıldı. Ama ya bu sadece bir rüya değilse? Çünkü burada yaşananlar sadece Stephen King'e ait değil. En çok konuşulan olaylardan biri. 217 numaralı oda. Misafirler bu odada sürekli benzer şeyleri anlatıyor. Tuvalet kendi kendine sifon çekiyor. Işıklar aniden yanıp sönüyor. Banyoda bir kadın silüeti görünüp kayboluyor. Yatakta bir varlığın yorganı aşağı çektiği hissediliyor. Ve bazıları uyanıp odada yalnız olmadıklarını fark ettiklerini söylüyor. Temizlik görevlileri bu odaya girmeden önce kapıya 3 kez vuruyorlarmış. Neden mi? Bu gelenek yıllar içinde sessizce otelin bir parçası haline gelmiş. Söylentilere göre bu odaya izinsiz giren birkaç çalışanın başına garip olaylar gelmiş. Biri temizlik yaparken aynada arkasında beliren bir silüet gördüğünü iddia etmiş. Bir diğeri içerideyken bir elin sırtına dokunduğunu söylemiş. Bazıları bunun sadece stres olduğunu savunsa da bu odada çalışmak istemeyen pek çok personelin olması anlatılanların tesadüf olmadığını düşündürüyor. Kapıya 3 kez vur. Kuralı sanki görünmeyen bir varlığa geliyorum demek gibi. Belki de bu saygılı uyarı içeridekini huzursuz etmemek için. Çünkü içeride biri ya da bir şey hala olabilir. Otelde sadece bu oda değil, 3. kat da oldukça meşhur. Koridorlarda çocuk kahkahaları duyulduğu iddia ediliyor. Gece yarısı minik ayak sesleri yankılanıyor. Ama görünürde çocuk yok. Bazı misafirler gece uyanıp odanın bir köşesinden kendilerini izleyen bir varlık olduğunu hissettiklerini söylüyor. Müzik salonu başka bir gizem. Geceleri kendi kendine çaldığı söylenen piyano sabah gelip kontrol ettiklerinde notalar yer değiştirmiş oluyor. Konferans salonu ise bambaşka bir hikaye. Sandalyelerin gece yer değiştirdiği, adım seslerinin duyulduğu, kimsenin olmadığı halde gölgelerin geçtiği bir yer. Bazı otel çalışanları yaşadıklarından sonra bir daha dönmemek üzere işi bırakmış. Anlatılanlara göre bir çalışan gece vardiyasında lobide tek başınayken koridorun ucunda bir gölge gördüğünü söylemiş. Gölge yavaşça yaklaştıkça oda soğumaya ve ışıklar titremeye başlamış. Donup kalan çalışan ertesi sabah istifasını verip otelden ayrılmış. Bir başka çalışan müzik salonunu temizlerken aniden piyanonun tuşlarına sertçe basıldığını ama odada kimsenin olmadığını anlatmış. Panikle kaçmış ve bir daha o salona adım atmamış. Hatta otelin çamaşırhanesinde çalışan bir görevli sabaha karşı çamaşır makinelerinden birinin içinden sanki nefes sesi duyduğunu iddia etmiş. Tüm bu olaylar otelin tarihinde birer söylenti değil. Yıllar içinde yazılıp çizilmiş, hatta bazıları yerel haber arşivlerine bile konu olmuş korku hikayeleri haline gelmiş. Ve bu çalışanların çoğu yalnızca işlerinden değil, akıl sağlıklarından, gece huzurlu uyuyabilme duygularından da uzaklaşmış. Kimi bir daha otel benzeri yapılara adım atamamış, kimi terapi görmek zorunda kalmış. Sanki orada gördükleri ya da hissettikleri onları gerçeklikten koparıp başka bir boyuta savurmuş gibi. Stanley Oteli.
Bir yapıdan çok daha fazlası. Gerçek ile öteki dünya arasındaki bir geçit gibi. Eğer bir gün yolunuz bu otele düşerse unutmayın. Kapıyı açmadan önce 3 kez vurun. Ve aynaya dikkatli bakın. Çünkü bu otelde her yansıma size ait olmayabilir. Daha fazla paranormal hikaye ve gizemli içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.